Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte vintage eldiven çalışması yapacağız. Önceki videolarımın arasında bakın şu tarz bir model çalıştık. Şimdi ise şöyle arkadaşlar. Modelimizi çalışacağız. Bakın elime giydiğimde şöyle model dantel kısmı bakın böyle yine. Bu tarzda bir çalışmamız olacak. Gayet güzel, şık duruyor. İsterseniz tabii ip tercihi tamamen size kalmış. Burayı daha sade bir iple örebilirsiniz. Şu an benim elimde ebroli ip olduğu için bu şekilde çalışmak istedim ben. Örerken arkadaşlar şöyle göstereyim. 2,5 numara tığa ihtiyacınız olacak. Ve şöyle ipi çok soruyorsunuz hangi ip vesaire diye. İp olarak şuradaki kullandığım ip hafif tüysü olacak. Markadan ziyade hafif tüylü ipler böyle daha çok pamuk tarzı, pamuk karışımı daha çok olan tüylü ipleri tercih edin. Burada ise kullandığım benim amigurumi ip arkadaşlar. O şekilde alabilirsiniz iplerinizi. Şuna dikkat edin. Şu alacağınız ip polyester karışımı çok olmasın. Eğer öyle olursa hem yün ip hem polyester karışımı elinizi böyle kaşıntı yapabilir. Ona dikkat edin özellikle. Santim olarak verdiğimde 9 santim olacak şekilde ve burası da arkadaşlar 16 santime tekabül ediyor. Tabi siz isterseniz şuranın uzunluğunu ve buranın uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yapacağız. İç modeli bakın şuradaki V'leri görüyorsunuz. 2 sıra tekli yaptım. 2 sıra kenarlarda ikişer adet bu şekilde trabzanı oluşturdum. Sonrasında şurada 6 tane trabzanım var. Bir sonraki sırada tekrardan 6 adet, hani daha uzun olmasını istiyorsanız 6 adet trabzanı yerleştirip o şekilde şuradaki kirpikleri yapabilirsiniz. Tarifimize geçelim. Tarife geçmeden önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Evet, başlayalım. Başlarken burada toplamda 35 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35'e tamamlayalım. Burada 35 adet zincirimi çektim. Şimdi bu kısım boy olarak geçecek. Bakın şöyle tuttuğumda şu kısmı çekmiş olduk o zincirimizle beraber. Şimdi burayı daha uzun yapmak isteyen arkadaşlarım 35 değil de 40 zincirde çekebilirler. Küçük bir hatırlatma olsun onlara. Daha uzun, hani bu benim elime tam kendi elime göre ördüm. Elinizin uzunluğuna göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Şimdi 35 adet zincirimden sonra burada geriye dönerek bakın ipime tığıma ipime aldım. 34. yani bu değil, bundan gireceğim. 34. yuvadan geçerek 3 tane ilmeğim var. İp kaydırma yöntemi uygulayacağım burada. Bakın. Tekrardan ilmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya giriş yapıyorum. 2 ilmeğimi bir çektim. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvadan bakın buradan ilmek alarak bu şekilde çekmiyorum. Buradan 2 ilmekten ilmeğimi geçiriyorum. Çok da elinizi sıkmadan, çok da gevşek olmasın. Bu şekilde bu kısmı tamamlamış olacağız. Buradan girdim. Buradan. Tekrardan aldım. Şu şekilde 2 ilmeğin arasından ilmeğimi çıkartıyorum. İp kaydırma gibi düşünün. Evet. Bu şekilde zincirimin başına kadar öreceğim. Toplamda 35 adet zincir çektim. Bir tane kenara bırakmış olduk sağ tarafta. Şimdi 34 adet bu şekilde sık iğne tarzında aslında ip kaydırma tekniğini kullanarak
yuvaları doldurmuş olduk. Şimdi bu birinci sıramı tamamladım. Bu aşamadan sonra buraya bir adet zincir çekip şöyle çevirdim. Evet, çevirdikten sonra tekrardan ilmeğimi aldım. Buradaki V'lerin, bakın şu çektiğim zincire kesinlikle işlem yapmıyorum. İlmeğimi aldıktan sonra V'lerin dış taraftaki yuvalardan geçerek tekrardan bu şekilde ip kaydırma yöntemi uygulayacağım. Tekrardan bakın. İkinci kez. Evet, hemen bu kısmı da tamamlayacağım. Evet, ipim ebruli olunca bakın farklı renge geçti. Şimdi bu kısımda tekrardan yine son kez kenardaki ilmeğimi de alarak unutmuyorum. İlmeklerimin arasından geçerek ipimi yukarı taşıyacağım. Böyle. Bir zincir çekip çevirdim. Yine aynı teknikle devam edeceğiz. Bakın buradaki şöyle yukarı üst tarafı tam gösterdiğim zaman V'leri görüyorsunuz. Arka taraftan giriş yapacağım. İkisini birden almıyorum. Arka taraftaki kanadından çektiğim o bir zincire, kenardaki zincirimize de dokunmadan bu şekilde devam edeceğim. Evet. Burası 17 santim olacak şekilde hemen öreceğim arkadaşlar. Gösterdiğim örgü tekniği ile sıramı büyüttüm ve şu an kaç santim ona bakacağım. Toplamda 17 santim olacak şekilde arkadaşlar. Hatta 17,5 diyelim. Bu kısımda 15 santim olacak şekilde ayarladık. Burada sıra sayısı önemli değil. Önemli olan ölçümüz. Hatta eğer mümkünse elinize şöyle geçirerek ölçünüzü alabilirsiniz. Bileğinizden tutup bu şekilde ölçtüğünüz zaman hafif böyle dar olması gerekiyor birleşirken ki birazcık sıkı tutsun elimizi. Şimdi birleştirme aşamasına geçeceğiz birlikte. Bu aşamada bakın şu kenarda çektiğim bir zincir var ya, o bir zincirin içerisinden ilmekten geçeceğim ki tam kenardan köşeye denk gelsin örgümüz. Bakın şu şekilde ilmeğim arka tarafta ipim. Buradan ipimden alarak, hatta burada şöyle yapalım. En son ki yuvaya battık. Bir zincirimizi de burada çekelim. Tekrardan alıyorum. Tam köşeye battım. Burada da yine aynı şekilde. Bakın buradan şöyle ilmeğin içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Bu arada şuna dikkat edelim. İpim alt tarafta kalacak. İp kaydırma tekniğiyle sıramı kapatacağım. Başlangıç olarak arka taraftaki yani şuradan, bu parçadan, bakın şuradaki V'leri görüyorsunuz yine. Bu V'leri, bu kanatlarını alacağız arkadaşlar. Buradaki kanatları alacağız ve buradan da zaten görünür şekilde belli. Teker teker, zaten önden de belli oluyor arkadaşlar, bakın. Bunları birbirine denk gelen ilmekleri birbirleriyle birleştireceğiz. 1'e 1, 2'ye 2, üçüncüsüyle birlikte vesaire. Şimdi bakın başlangıç olarak tekrardan ilk başına batıyorum. İlk ilmeğime battım. Sonrasında buradan da yine bakın şu ilmeğim, buna batacağım ama şu taraftan, ön taraftan batıp ipimi kaydırdım, geçirdim yine buradan da yukarıda ip kaydırma. Tekrar aldım. İkinci kez tekrar buradan geçiyorum. İlmeğimi aldım.
Tekrardan yukarıda ip kaydırma. Evet, burada birleştirme yaparken buradaki tığınızdaki ilmeği çok sıkmayın tam birleştirme esnasında. En son birleştirdiğiniz zaman burada kısa durabilir. Hani burası biraz gergin olabilir, şu boydan boy olarak kısa durabilir, yani çekebilir. O yüzden eliniz mümkün olduğunca rahat hareket etsin burada. Evet, katlarınız varsa ipin katlarını kaçırmayın. Tüylü tüylü durmasın arkadaşlar. Temiz dursun. Gösterdiğim teknikle buradan geçiyorum. Evet. Birleştirmemizi de bu şekilde yapmış olacağız. Hemen ben burada kaç santim ayırmışız şu kısmı. Hemen ona bir bakalım. Evet, burada toplamda 9,5 santim, bakın. 9,5 santim olacak şekilde şöyle göstereyim. 9,5 santimde birleştirmemizi tamamlamışız. Hemen 9,5 santim olana kadar birleştireceğim. Sonrasında model kısmımıza, yani dantel kısmımıza geçeriz. Şöyle birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Bu birleşim aşamasına kadar şu şekilde katlıyorum. Katlarken tam her tarafı eşit olsun, yamuk olmasın kesinlikle. Evet, bakın bu şekilde katladım. Şimdi buradan ilmek çıkartarak örgümüze başlayacağız. Dantel kısmı için arkadaşlar buradan başlamayacağım. Biraz geriden başlayacağım ki burada birleşim yeri orta kısma görünür halde denk gelmeyecek. Hemen bakın. Buraya girerek batacağım noktalar, hemen şöyle bir birleşimimi yapayım. Şöyle 2 3 tane zincir çektim. Bakın burada batacağım noktalar şuradaki yüksekte duran ilmekler olacak. Bakın şu kısımların tepe noktalarına batacağım. Tam şu kısımlara. Buralardan girerek işlemimizi yapacağız. 3 tane, hatta buraya 4 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya, yani o tepe noktasındaki yuvaya şöyle ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Tekrardan tepedeki yuvaya bu şekilde giriş yaparak ikili trabzanlarımı oluşturuyorum. Aralara birer zincir çekmeyi unutmuyorum. Bakın burada hemen üçüncü kez trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Model kısmını oluştururken ilk başlangıçta bu işlemi yapacağız ki bizim için modele geçişte rahatlık olsun. Buradaki direk işlemlerini ilk başta kuracağız. Aralara birer zincir ve bakın hep gösterdiğim bölgelerden girişimi sağlıyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada bir adet zincir çekiyorum. Başlangıçta yaptığım o 4 zincirin arasından bu şekilde girerek ip kaydırma tekniğini kullandım ve birinci sıramı tamamladım. 1 2 3 tane zincir çektim. Burada arkadaşlar 3, hatta tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. İkinci kutucuğun, bakın burası değil, ikinci kutucuğun içerisine girerek buraya bir V oluşturacağım. Bir zincir çektim. Yine ilmeğimi aldım. Aynı ikinci kutucuğun içerisine girerek tekrardan bakın şöyle V'mi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü kutucuğun içerisine tekli olarak ikili trabzanı bir adet yapıyorum. Araya bir zincir. Bu sefer dördüncü 1 2 3 dördüncü kutucuğun içerisine V'mi yerleştireceğim. Bakın burada dikkat ettiyseniz şu önemli. Şimdi diyelim bu arada birinci sırada 20 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız. Yani çift
trabzan elde etmiş olacağız. Şu ayrım noktasında, eldivenimizin ayrım noktasında gördüğümüz zaman model kısmı şu V'miz tam ortasında olması gerekiyor ki şu an zaten bakın öyle. Yani şu tek direğim ve buraya gelmeyecek. Burada sadece V'miz bu kısımda olacak. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir kutucuğun içerisine tek, bir kutucuğun içerisine V yapacağım. Bir zincir, aralara da birer zincir çekmeyi unutmayın. İkinci sıramda bu şekilde devam edecek. Hemen tamamlayıp geleceğim. Evet, bakın burada ikinci sıramı tamamladım. Toplamda kaç adet V kalıyor, çıkıyor burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet. Şimdi bakın şu sondaki kutucuğum burada boş kalacak. Hani buraya tekrar direk yapmış olsam 2 tane direk yan yana gelmiş olacak. Çok sıkıntı mı? Değil ama modele devam edelim. Hani modelin devamı gibi dursun. O yüzden bu kutucuğu boş bırakalım. Zaten hani artırma noktası olduğu için ki çift battığımız için diğer kutucuklara burada çok da sırıtmayacak arkadaşlar birleştirdiğim zaman. Şöyle bakın. Şimdi burada 3. sıram için tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimden sonra yine ilmeğimi aldım. Bakın bu kısımda aynı şekilde devam edeceğim. Araya bir zincir çekiyorum. Yine V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim. Hemen şuradaki direğe geçerek yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan şuradaki V'mi oluşturarak yine devam ediyorum. Bir zincir çektim. Şu kısımda tekrardan yani bir tekli bir V yapıyoruz. Bir tek bir V trabzanlarımızı o şekilde devam ettireceğim. Bu 3. sıramı da böyle tamamlayacağım. Evet, burada 3. sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum araya. Direğimin içerisinden girerek şu şekilde kapattım ip kaydırmayla. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım. 4. sırama geçiyorum. 4. sırada ise 2 sağ tarafa 2 sol tarafa ortada arkadaşlar bir adet zincir olacak yine. Bakın 2 adet buraya bir zincir. İlmeğimi aldım. 2 tarafta 2 trabzan da sol tarafa. Bu kısımda şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrardan trabzan ile ortadaki direğimi oluşturdum. Bir zincir çektim. Burada aynı noktaya 2 kez trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar sol tarafa 1 ve 2. Bir zincir çektim. İlmeğimi aldım. Tekli trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Yine sol tarafa da aynı şekilde trabzanlarımı yerleştirdim. Bakın modelim gayet açık. Bu şekilde hemen bu kısmı da tamamlayacağım. Sonrasında arkadaşlar bu benim 1 2 3 4. sıram. 5. sıramda da yine aynı şekilde sağ tarafa 2 trabzan, ortaya bir zincir, sol tarafa da 2 trabzan ve orta kısımlara yine birer zincir çekerek aralarına trabzanlarımızı yerleştireceğiz. 4. ve 5. sıram aynı şekilde 2 ve tıpkı 2 ve 3. sıralar gibi olacak. Yani burada nasıl bir tane V yaptık, burada da yine aynı şekilde, burada da 2, 5. sıramda da sağ ve sola ikişer adet trabzan yerleştireceğim. Hemen 5. sırama da bu 4'ü tamamlayacağım, 5'i de tamamlayacağım. 6. sıramda buluşacağız. Evet, bakın burada 5. sıramı da yine gösterdiğim şekilde yaptım. Burada en son sol tarafa da ikili trabzanımı yerleştireceğim. 2 adet. Tekrardan bu trabzanımın olduğu noktaya giriş yaparak sıramı kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim burada. Şimdi bu kısımda son 2 sıramız kaldı. Ne yapacağız? Şu orta kısmı arkadaşlar toplamda 1, hatta burada şöyle yapalım. Buraya bir zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Bu kısma 1
2, 3, 4, 5, 6. 6 adet ikili trabzan yaptım. Direğin olduğu kısma giriyorum ve sık iğne ile toparladım. İlmeğimi aldım. Tekrardan bir sonraki V'nin içerisine giriş yaparak 6 adet ikili trabzan da buraya yapacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bu şekilde tekrar bakın sık iğne ile burayı kapattım. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya yine 6 adet ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen direğin olduğu bölgeyi sık iğne ile tutturuyorum. Evet, bakın modelime. Hemen bu sıramı da tamamlayacağım. Evet, burada 5. sıramı da 6. sıramı da tamamlamış oluyorum. Hemen buraya girerek sık iğne ile son kez ipimi bağlamış oldum. Şimdi bu kısımda bakın ilmeğimi aldım. Zincir vesaire çekmeden ipimi bu şekilde doladım. Hemen bakın trabzanın tepesindeki yuvaya girişimi yapıyorum. Buraya şöyle ilk trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın gerisindeki boşluğa batarak buraya bir kirpik oluşturdum. İlmeğimi aldım. Bir sonraki trabzanın tepesindeki yuvaya giriş yaptım. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya bir 3 zincirle kirpiğimi oluşturdum. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Bağladım. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya girişimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya. Evet, modeli model yapan, dantel yapan kısım ve çok sevdiğim kısım burası benim. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya da girişimi sağlayarak ikili trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonrasında geriden bakın battığım nokta şuradan boşluklardan kirpikleri bu şekilde buraya sabitlemiş oldum. Şimdi yine buraya artık sık iğne de fazla kabalık etmesin diye şöyle ip kaydırma tekniğini kullandım. Tamamen kapatmış olduk. Şimdi bu kısımda ilmeğimi alıyorum tekrardan. Bakın trabzanın tepesindeki yuva burası. Buraya girişimi sağlayarak ikili trabzanımı oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buraya geriden batarak bu şekilde kirpiğimi oluşturdum. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya giriş yapıyorum. İkili trabzan, 3 zincir. Gerideki boşluğa batarak zinciri sabitledim. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3 zincir. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir tekrardan sabitledim. Evet. Gösterdiğim şekilde modelimi tamamlamış olacağım ve bitireceğim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kirpik oluyor bir modelin üzerinde. Yelpaze modelinin üzerinde arkadaşlar. Hemen burayı da tamamlayıp geliyorum. Burada son sıramı da tamamladım. Kirpikleri oluşturdum. Son kez bakın bu kısımda 3 tane zincirimi çektim. Birlikte yapalım diye kapatmadım sıramı. 3 zincirimi çekip buraya sabitledim. Şimdi bakın burada ne yapmıştık? Hemen şu kısımda direkt ip kaydırma yöntemiyle sıramızı hep kapattık. Modellerden bir sonraki modele geçtik. Burada da yine aynı şekilde ipimi kaydırdım. Uzunca şöyle ipimi çekip burada artık ipimi kestim. Modelimi de böylece tamamlamış oldum. Hemen şuradaki ipimi arka tarafa götürerek arkadan modele uygun şekilde bu şekilde duruyor. Gayet güzel, şık oldu arkadaşlar. Evet, istediğiniz renklerde tabii ki de örebilirsiniz.
Ben bu renkte tercih ettim. Tabi burayı daha yün ip olarak daha sade bir şekilde, sade renkle, burayı da yine aynı bu tonla örebilirsiniz. Evet, videomun sonuna geldi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.